Herkese merhabalar. Şehirler sayfasına hoş geldiniz. Bugün 4 Kasım 2022. Artık kovanın son kontrolünü gerçekleştireceğim. Şu an tişört giydiğime fazla aldanmayın. İstanbul'da sabah saatleri artık iyice soğumaya başladı. Öğlenleri sıcak ama artık sıcaklık ciddi bir şekilde düşmeye başladı. Şu an görmüş olduğunuz arı uçuşu arıların saldırganlığından kaynaklanmıyor. Şu an kovanda yavru uçuşu var. Yoğun bir şekilde onu görüyorsunuz. Kovana daha rahat bakmak için yarım şerbetliği kenara alacağım. Ama bazı arılar üstünden gitmediği için yarım şerbetliği fırçayla siktikten sonra kenara alacağım. Şu an birinci çıtada hala polen geliyor. Ve arıların yavru uçuşu yapmasına rağmen arı yoğunluğu hala fazla. Daha doğrusu istediğim düzeyde. Zaten görmüş olduğunuz gibi arıların hareketleri güzel ve güneşe çok güzel parlıyorlar. Kovan çok sağlıklı vaziyette ve kışa hazır bir halde artık. Zaten geçen haftadan da kabartılan bütün yerler sırlanmış ve kovanda yer kalmadığı için arılar çıtaların alt taraflarını polen doldurmaya başlamışlar. Normalde polenleri ilkbaharda çıtanın alt tarafına doldururlar. Ama çok yoğun bir şekilde yavru uçuşu var. Üçüncü çıtamda kapalı yavruların çoğu çıkmış. Sadece az miktarda bir kapalı yavru var. Dördüncü çıtada zaten görmüş olduğunuz gibi çıtada açık nektar bulunuyor. Zaten bugünkü yapacağım kontrollerde çok fazla bir şey yok. Çıkan gözlerin yerine de ana arı günlük yumurta bırakmış. Görmüş olduğunuz gibi kovan gayet iyi durumda. Kışa da hazırlıklıyız artık. Şu an kovanda yeterli miktarda bol olmasına rağmen şerbetlemeye devam ediyorum. Bunun nedeni de hava sıcaklığı tamamen soğumadığı için. Dışarıdan nektar geliyor ama hava sıcaklığına güvenemediğim için ne olur ne olmaz diye şerbet vermeye devam ediyorum. Zaten şu anki yapacağım şerbet de son şerbetlemem olacak. Çünkü videonun başında söylediğim gibi hava sıcaklıkları ani bir şekilde düştüğü için verdiğimiz şerbette kristallenme olmaması için artık son şerbeti vereceğim. Kovanda da görmüş olduğunuz gibi kapalı bal oranı gayet iyi durumda. Sırlanmayan çok az bir bölgeler kalmış. Hava sıcaklıkları böyle gitmeye devam ederse zaten bir süredir de yaptığımız kontrolleri periyodik şekilde, yani hep aynı kontrolleri gerçekleştiriyoruz. Kovan durumu iyi mi değil mi diye. Ama dediğim gibi kovan kışa hazır vaziyette. Belki kontrolleri 2 haftada biri çıkartabilirim. En kötü şöyle bir şey yapacağım. Eğer yarım şerbetliğin altı doldurulmazsa oradaki şerbetliği çıkartıp yerine bölme tahtasıyla strafor koyabilirim. Yapabileceğim tek işlem bu olacak. Çünkü bunun dışında kovana şerbet verip sadece bakmaktan başka yapacağımız işlem yok. Dediğim gibi kovan kışlamaya hazır. Arılar duvar çıtasını da artık nektarla doldurmuşlar. Bu da iyi bir şey. Normalde duvar çıtasının yerini değiştirecektim. Ama artık buna gerek kalmadı. Çünkü arılar oraya nektar doldurmuşlar. Daha doğrusu nektar değil de şerbet doldurmuşlar. O yüzden duvar çıtasının yerini değiştirmeyeceğim. Şimdi videonun ortalarında kovana şerbet vereceğimi söyledim ama şu an kovanda yeterli miktarda bal olduğu için kovana fondan keki vermeye karar verdim. Bu keki de görmüş olduğunuz gibi de kekin yarısını kovana vereceğim. Bunu da çıtaların üstüne koymayacağım. Yarım şerbetin içine koyacağım. Bunu yapmamın sebebi de videoda belli oluyor mu bilmiyorum ama hala sarıcı eşek arısı geliyor. Sarıcı eşek arısıyla karıncaların gelmesini istemediğim için çatıda olmama rağmen yine karınca gelebiliyor. Bunların olmaması için vereceğim fondan kekini kovandaki yarım şerbetin içine koyacağım. Ayrıca kovan kapağın altında straforda olduğu için fondan kekini çıtaların üstüne koyduğum zaman kovan kapağının kapanmasında bana sıkıntı çıkartıyor. Üst kısmında biraz açıklık kalması neden olduğu için fondan kekini yarım şerbetliye koyuyorum. Kovanı kapattıktan sonra varroayla mücadele yapmadan hatırlayıp tekrardan kovanı açıp uçucu yağları kovana verdikten sonra kovanımı tekrardan kapattım. Bu haftaki yapacağım kontroller bu kadar. Beni seyrettiğiniz için hepinize teşekkür ederim.